Korkunu fethet. Sana söz veriyorum, dünyayı fethedeceksin. Büyük İskender, belki de tarihteki en büyük savaşçı ve en zeki ordu komutanlarından bir tanesiydi. Farklı dinlere inanan insanların birleştiği tek tük noktalardan biridir Büyük İskender. Bazı toplumlarda yaşadığı dönemde bir tanrı olarak kabul edilmiş ve Mısırlılar onu Firavun ilan etmiştir. İranlılarsa İskender'i bir masal kralı ve bir İranlı yapmışlardır. Her ne kadar kendisi de inanmasa da bazıları onun Zeus'un oğlu olduğunu da söylemiştir. Birçok halk onu kendinden saymıştır. İnsanlar aynı kültürden veya aynı inançtan olmasalar bile sempati ve saygıdan ötürü çocuklarına ismini bile vermişlerdir. Alex, Alexander, İskender gibi birçok örnek mevcut. Milattan önce 356'da Pella'da doğdu. İyi bir eğitim görmesini isteyen babası onu dönemin en ünlü bilginlerine emanet etti. 16 yaşına kadar ünlü filozof Aristo tarafından eğitim gördü. O dönemde annesinin Aşil soyundan geldiği rivayet ediliyordu. Ve her gece kendisine anlatılan bu hikayeyi o kadar benimsemişti ki, geceleri yastığının altında İlyada destanı ile uyuyan bu genç, kendisini Yunan mitolojisinin antik kahramanı Aşil'in yeniden dünyaya gelmiş hali olduğunu sanıyordu. Aslında bu görüşünde de pek de haksız çıkmayacaktı. Çünkü kimi zaman düşmanına aşırı merhamet gösterirken, kimi zamansa tıpkı bir barbar gibi onları katlediyordu. Babası Kral Filip'in suikaste uğramasından sonra yerine tahta geçerek güçlü bir krallık ve deneyimli bir ordunun mirasına kondu. Ancak o, babasının yapamadığını yaptı ve Balkanlardan Hindistan'a kadar uzanan dev bir imparatorluk kurdu. Büyük İskender'in tarihteki en büyük komutanlardan biri olarak anılmasının bir sebebi, normalde işgale uğrayan halklar hep ikinci sınıf insan olarak görülürken kendisinin bu tarz bir yaklaşımda bulunmamış olmasıydı. İkinci olarak da Yunanlıların ve diğer uygarlıkların başa çıkamadıkları Pers İmparatorluğunu yıkmış olmasıydı. Büyük İskender bununla da kalmayıp Yunanistan'dan Hindistan'a kadar ulaşan büyük bir imparatorluk kurmuş ve Asya'ya kadar bir kültür sentezi oluşturmuştur. Yaşadığı dönemde dünyanın bilinen kısmının %90'ını sadece 22 yaşında olmasına rağmen fethetmişti. Yaptığı fetihlerle 300 yıl süren Helenistik kültürünün ve daha sonra Rönesans ve günümüz dünyasında da hayat bulan bir felsefenin başlangıcını yapmıştı. Fethedilen topraklarda İskender ve orduları farklı gelenekleri olan yeni medeniyetlerle tanışmışlardı. İskender ve ordusu yenilen milletlerin kültürlerini basit bir şekilde yok etmekten ziyade benimsediler ve Helenizm olarak bilinen yeni melez bir kültür ortaya çıkardılar. Bunların yanında zannedilenin aksine Büyük İskender'in başarısızlıkları da mevcuttur. Halikarnas kuşatması kocaman bir fiyaskoyla sonuçlanmıştır mesela. Ya da Hindistan'da Poros'u mağlup etse de çöl yürüyüşlerinde binlerce askerinin ölümüne neden olmuştur. Ancak bunlar onun dünya tarihini etki eden bir lider olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Makedonyalı Büyük İskender M.Ö. 332 yılında Mısır'ı alır. Fethin ardından adamlarıyla birlikte şehri gezerler. Mısırlıların kültür ve inançları kendisininkinden çok farklıdır. Ancak İskender onları ya da inançlarını küçümsemez, tapınaklarını tahrip etmez. Aksine Mısırlılara kültürlerine olan hayranlığını ifade eder. Hatta gidip kutsal mekanlarını birer birer ziyaret eder ve sunaklarına hediyeler koyar. İskender bu tavırlarında ne derece içtendir, ne derece siyasidir ayrı konu. Ama onun muhatabına değer veren bu tavrı neticesinde Mısırlılar İskender'i kendilerinden biri olarak görmeye başlarlar. Çok geçmeden Mısır'ın büyücüsü onu bir törenle tanrıları Amon'un oğlu ilan eder. İskender bu şekilde Mısırlılara rızalarıyla hükmetmeyi başarır. Hatta artık tanrısal bir meşrutiyeti de vardır. İskender bununla da yetinmeyip ertesi sene İskenderiye şehrini kurar. Şehir çok geçmeden dünyanın en büyük bilim ve kültür merkezlerinden biri haline gelir. Savaşlarda hep önde savaşır demiştik.
Bunun da bir bedeli olarak vücudunda birçok yarası vardır. Milattan önce 334 yılında Granicus Savaşı'nda Persli bir soylu İskender'in kaskını kılıcıyla ikiye böldü. Başından yara aldı ama öldürücü değildi. Hemen toparladı ve kılıcını rakibinin göğsüne sapladı. Bir kuşatmasında mancınıktan atılan bir şey önce kalkanını sonra zırhını deldi ve göğsüne saplandı. Yarası çok ağırdı ve zor iyileşti. Başka bir kuşatmada bir ok ciğerine geldi. Krallarının öldüğünü düşünen Yunanlılar çıldırdı ve kentteki tüm insanları katlettiler. Ama Alexander yine yırtmıştı. Milattan önce 333'te sol dizinin üstüne kılıç darbesi yedi. Milattan önce 329'da bugünkü Semerkant'ta kendisi ve bir adamı yerlilerin saldırısına uğradı. Sağ ayak bileğinden taş ve ok yarası aldı. Yine milattan önce 329'da bugünkü Tacikistan'da bir ayaklanmada atılan taş kafasına geldi ve beyin sarsıntısı geçirdi. Milattan önce 327'de Pakistan'daki bir vadide kuşatma sırasında bir ok göğsüne geldi. Üzerindeki zırh onu ölümden kurtarmıştı. Yunanlılar intikam için tüm tutsakları doğradı. Yine milattan önce 327'de Masaga kuşatmasında sağ ayak bileğinden ok yedi ve kemiği kırıldı. Bunun üzerine tüm yerliler katledildi. Vadif kitabında kendisi hakkında üretilen bir teoride 33 yaşında hastalanmasa ve seferlerine devam etseydi muhtemelen birleşik bir Avrupa, Asya, Afrika yani o zaman için bilinen dünyanın tümünü tek bir devlet yapabileceği ve bu devletin dininin Budizm, dilinin de Yunanca olacağı söylenir. Muhtemelen böyle bir şeyi becerebilmiş olsaydı dünya çok farklı olabilirdi. Ancak şu da var ki ölümünden kısa bir süre sonra fethettiği tüm topraklar birer birer bağımsızlığını ilan etmişti. Yani varsayılan bu devlet ne kadar yaşardı orası da muamma. Tüm bu yaşadıklarından sonra Makedonya'dan Hindistan'a kadar yaptığı tüm seferlerden sonra arkasında belli bir varis bırakmadan Babil'de yaşamını yitirmiştir. Ölümünün suikast mı yoksa normal bir ölüm mü olduğu aradan geçen bunca zamana rağmen hala tartışılan bir konu. Ölümüyle ilgili çeşitli rivayetler mevcut. Zehir, sıtma ve şarap bunlardan sadece bazıları. Ancak ölümünün suikast olduğu yönünde ciddi şüpheler vardır. Bunlardan en bilineni şarabına arsenik katılarak acılar içinde öldüğüydü. Aynı dönemdeki çoğu tarihçi de İskender'in ölümünü sıradan bir hastalığın sonucu gibi göstermişlerdir. Yine pek çok yazıtta ordudaki çoğu subayın bu komplodan haberi olduğu ancak tepkilerden çekindikleri için açıklamadıkları ifade edilir. Büyük İskender gerçekten de ismi gibi büyüktü. Yalnızca 33 yaşında ölmesine rağmen tarihe adını yazdırmayı başarabilmişti. Zaten kendisinin de isteği buydu. Unutulmamak. Son olarak çok sevdiğim şu sözünü söyleyerek videoya nokta koyalım. Hiç gerçekleşmesinin imkansız olduğunu düşündüğüm bir hayalin olmamışsa henüz gerçek bir hayal düşleyebilmiş değilsin demektir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.